Halep babamın doğduğu şehir. Halam Osmanlı'nın Trablusgarp mebusuyla evlenmişti. Beyrut kuzenimin doğum yeri. Türkiye'de birçok kişinin ailesi benimki gibi. Güney komşumuz Irak'tan sonra şimdi Suriye yanıyor. Has kardeşlerimizin memleketi. Yüreğimiz daralıyor. Tunus, Mısır, Libya'dan sonra Suriye'de CIA operasyonunda yerini alıyor. Ateş sınırlarımıza dayandı ve içeri giriyor. Türkiye Libyalılarla İtalyanlara karşı savaşmıştı. Şimdi NATO operasyon merkezi. Mustafa Kemal Suriye'de emperyalizme karşı direniş örgütlemişti. Şimdi Ankara, Amerikan istihbaratının Suriye için operasyon merkezi. Obama yönetimi Türkiye Başbakanı üzerinden Beşar Esad'a tehditlerini iletiyor, öte yandan muhalefeti fonluyor. Türkiye bölgede Amerika'nın elçiliğini yapıyor. Türkiye Müslüman komşularına karşı Haçlı ordularının yanında yer alıyor. 2008 yılı baharında TRT'de Suriye'nin Rejimi adlı bir program yapmıştım. Suriye'nin Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde 4 parçaya ayrılmasının planlandığını belgelerle anlatmıştım. Kürdistan Kukla Devleti'nin inşası ancak Türkiye, İran ve Suriye'den koparılacak parçalarla olasıydı. Bunun için önce turuncu, sonra kan rengi kullanılacaktı. İşte düğmeye basıldı. İzleyin. Bir ay önce Suriye'de kan akmıyordu. Dara'da da, Laskiye'de de, Şam'da da gündelik yaşam kendi yolunda gidiyordu. Düğmeye basıldı, ortalığı vahşet sardı. Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da olduğu gibi. Kuluçka süresini tamamlayan muhalif örgütlere işaret verilmişti. Sokağa inilecekti. Önce sosyal paylaşım sitelerinde sivil itaatsizliğe çağrı başladı. Malum Arap darbeleri Facebook'la başlatılmıştı. I am the daughter of Syrian exiles who were banned from their country for speaking out against the government. Ahub beledi. But I am a Syrian girl who has never been to Syria, thanks to Assad's oppressive 40-year dictatorship. I am asking you to support the days of outrage, the Syrian protests inspired by Tunisia, by Mohammed Bouazizi, who set himself on fire to protest injustice. Mükemmel İngilizcesiyle Suriye'deki rejimin değişmesi için haykırıyor. Since 1982 in Hama, where between 17,000 Darbe imalatçıları küçük kız çocuklarını da, eli kanlı tetikçileri de aynı anda kullanıyor. İlk darbe imalatı Yugoslavya'da yapıldı. Ayrılıkçı örgüt Otpor'du. Başında Branimir Nikolić vardı. Görevini tamamladığında bir sokak köşesinde kafasına sıkıldı. Otpor, küresel tefeci Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın uzantısıydı. Arkasında Amerika'nın ünlü istihbarat kuruluşları vardı.
Amerikan istihbaratı darbe imalatı için hedef seçtiği ülkede sivil toplum örgütlerini kullanacaktı. Yugoslavya'yı yok edecek hareketi Amerikan elçisi Richard Miles yönetmişti. Otpor göstericilerini emekli Amerikan generalleri eğitmişti. Bunlardan en bilineni Robert Helvey'di. Helvey'in ilham aldığı kişi Pentagon darbelerine masum gençlik direnişi maskesi takan Gene Sharp adlı teorisyendi. Yıkılacak rejimlerde sivil itaatsizlik ve şiddet içermeyen direniş kalıplarının iyi iş göreceğini söylemişti. ...1 Mayıs 2011'de Taksim Meydanı'ndaki anıtta emniyet güçlerinin gözleri önünde Atatürk heykeline yapılan taciz, Diyarbakır'da sivil itaatsizlik çadırları, sokaklarda kılınan cuma namazları, otporvari ya da devamı olan Kanvas'ın eylem kalıplarıydı. Kanvas, şiddet içermeyen direniş ve strateji merkezi. 50 farklı ülkede faaliyet gösteriyor. Sivil toplum çerçevesi içinde Amerikan çıkarları için eylemci yetiştiriyor. Merkezi Belgrad'da. Darbe ithal ediyor. Örgütün başında dünyanın en zengin eylemcileri var. Ivan Maroviç ve Sırca Popoviç. Kanvas, Mısır ve Suriye'deki isyancılara akıl hocalığı yapıyor. Tüm dünyada gençlik örgütlerine diktatörlerin nasıl alaşağı edileceği videolarla anlatılıyor. Bu filmler insanların baskıcı rejimlere karşı şiddet içermeyen faaliyetleri için eğitici bir rol oynuyor. York bu filmlerden en gözde olanını diktatörleri alaşağı